Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü konu başlığımıza geldiğimizde arkanıza lütfen bir yaslanın. Olaylar kıymetli dostlar. Densiz Dendias'a gideceğiz. Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde sizlere haberini aktarmıştım. Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kıymetli dostlar, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın bahçesine köknar ağacı dikmişlerdi hatırlayacağınız üzere. Ağacı diktikten sonra içeriye gidip binaya girip ne konuştukları ortaya çıktı. Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermeni mevkidaşından 2. Karabağ Harekatı'nda başarılı bir şekilde kullanılan Bayraktar TB2'ler hakkında bilgi istemiş. Detaylar bir karşımıza gelsin. Sizler için Dendias'ın ifadelerine özel olarak ulaştım. Haberimiz şu an sizlerle. Ermenistan'ı ziyaret eden Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Karabağ'daki savaş sırasında aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'lar için Ermenistan Savunma Bakanı ile özel olarak görüştü. Dendias aynen şu ifadeleri kullanmış kıymetli dostlar. Ermeni ordusunun ve Ermeni savunma sisteminin insansız hava araçları ve özellikle Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan bir ordu tarafından saldırıya uğradığını hatırlatmak isterim. Bu nedenle iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki yakın ilişkiler bizim için özellikle yararlıdır. Var olan ve bizim de yeterince bilmek istediğimiz bir sisteme karşı savunma know-how'ının aktarılması oldukça önemlidir diye açıklamalarını sonlandırmıştı Nikos Dendias. Bir söz vardır ya, ulan keli ilacı olsa zaten gider kendi kafasına sürer diye. Haberi gördüm, yemin ediyorum içimden dedim Allah dedim, akşama dedim şenlik var. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Bayraktar TB2'ler için yardım istediği ülke savaş zamanında Bayraktar TB2'lere Kaleşnikovlarla ateş etmekteydi. Videolarını zaten sizler de görmüşsünüzdür. Hatta ben de bu konuyla alakalı kısa bir video içerikte paylaşmıştım. Devamında aklıma da tabi hatırlayacağınız üzere harekat başlar başlamaz Ermeniler tabi şaşkın. Ulan ne oluyor? Havada vızır vızır bir şey uçuyor. Bayraktar TB2'nin sesi. Hatırlayacağınız üzere o dönemlerde Ermeniler üzerinde bayağı ciddi psikolojik sıkıntılara yol açmıştı. Ermenistan'ın meclis başkanı, dönemin meclis başkanı insansız hava araçlarına karşı, SİHA'lara karşı nasıl cevap vereceğimizi bilemedik diye bir açıklama da yapmıştı. Yani çağ dışı silahlarıyla Bayraktar TB2'lere karşı koyamamışlardı. Zaten hatırlayacağınız üzere 2. Karabağ Harekatı'nda hedeflerin belki de %70'i 80'e yakını Bayraktar TB2'ler tarafından sadece vurulmuştu. O toplantıya bir tane gözlemci olarak yani katılmayı çok isterdim. Ya düşünsenize, bir hayal edin. Bir tarafta Nikos Dendias, bir tarafta işte Armen Papukyan mı neyse artık ismini tam hatırlamıyorum, Ermeni Savunma Bakanı. Acaba ne cevap verdi? Şimdi Dendias dedi ki ne yapacağız bu Türk SİHA'larına karşı, işte bizim ortak geçmişimiz, tarihi geçmişimiz var, bizde paylaşın şu bilgileri falan filan. Acaba Ermeni Savunma Bakanı ne cevap verdi? Oldukça dikkat çekici bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bugün Cuma günü, hayırlı cumalar bu arada, Türkiye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin gündem maddesini Bloomberg özel olarak paylaştı, Bloomberg haber ajansı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Zelenski Türkiye'de neleri görüşecekmiş, hep birlikte öğrenelim. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın işgaline karşı savunma desteğini güçlendirmeye çalışan Kiev için önemli bir silah tedarikçisi olan Türkiye'yi ziyaret edecek diye bir başlık atmıştı Bloomberg haberine. Haberin detaylarına indiğimizde Zelenski'nin ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada Ukrayna liderinin ülkesinin deniz filosu için korvetlerin inşa edildiği tersaneleri ziyaret edeceği belirtildi. İki devlet başkanı ayrıca Karadeniz'de deniz güvenliği, Kiev'in barış planı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki olası esir takası konularında ele alacak. Görüşme, Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinin Kiev'e askeri tesisat sağlama taahhütlerini yerine getirmekte zorlanması ve ABD fonlarının iç siyasi anlaşmazlıklara takılması nedeniyle Rus birliklerinin yaz aylarında savunmalarını aşabileceği
olabileceğine dair endişelerini dile getirdiği bir döneme denk geliyor. Türkiye, Ukrayna ordusuna SİHA'lar da dahil olmak üzere önemli silahlar sağladı ve Zelenski'nin toplantıyı bu desteği pekiştirmek için kullanması muhtemel. Seyahat hakkında bilgi sahibi bir kişi, stratejik endüstrilerle ilgilenen Ukraynalı bir yetkilinin Türkiye'de Zelenski'ye katılacağını söyledi. Zelenski Türkiye'ye geliyor, gelmesine de birazcık bence kalbi buruk geliyor. Bunun sebebi ise kıymetli dostlar, kulislerde konuşulan bilgi, evet kendi fırkateynlerini ziyaret edecek, Ukrayna'nın Türkiye'de üretilen fırkateynlerini, ama kıymetli dostlar 155'lik toplar dışında Zelenski'nin hatırlayacağınız üzere Fransa ve Yunanistan'ın olumsuz açıklamaları sonrasında Ukrayna'nın Avrupa Birliği fonlarıyla Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almasının önüne geçilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bundan dolayı aslında ziyaretini buruk gerçekleştirecek. Fransa, evet yanlış duymadınız, hani şu gerekirse Rusya'ya özel birlik göndeririz diyen ve Avrupa Birliği'ne naralar atan, eski kendini Napolyon zanneden Macron ne diyor işte, korkak olmayın Avrupa Birliği kendinize gelin falan filan diyor ya. Sanki her halükarda Ukrayna'nın yanında gibi gözüken Macron, Türk savunma sanayi şirketlerine para kazandırmamak için savaş sahasındaki etkinliği artık herkes tarafından bilinen Bayraktar TB2'lerin Türkiye'den alımına izin vermemişti. Bu da gerçekten oldukça ironik bir olaydı. Bakalım neler görüşülecek. Tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar fabrikası da yine bu görüşmenin ana maddelerinden bir tanesi olacak. Şimdi unutmadan aklıma da yeni geldi. Kıymetli dostlar, bilineceği üzere bana da bolca soru gelmekteydi. İşte tamam kardeşim, işte Bayraktar TB2'leri verdik Ukrayna'ya da Ruslar Bayraktar TB2 artık hepsini düşürdüler herhalde. Neden hiç Ukrayna savaş sahasında veyahut da Ukraynalı devlet yetkilileri Bayraktar TB2'leri paylaşmıyor diye bolca soru gelmekteydi. Kıymetli dostlar, birileri demiş kral öldü, şimdi de yazsınlar kral geri döndü. Dün Bayraktar TB2'ler Ukraynalı kaynaklar tarafından tekrardan paylaşıldı. İsterseniz o görüntüler bir karşımıza gelsin. Ukrayna'daki göz bebeklerimiz ne durumdaymış hep birlikte öğrenelim. Bolca sorulmaktaydı. Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye. Görmüş olacağınız üzere Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da halen aktif görevde. Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna tarafından yeni görüntüleri dün görmüş olacağınız üzere bu şekilde paylaşılmıştı. Gerçekten de hani oldukça gizemli bir bölge olduğu şüphesiz. Havalimanı mı bura diye soracak olursanız, benim tahminlerime göre özel olarak sanki Bayraktar TB2 ve insansız hava araçlarının iniş kalkış yapması için tasarlanmış, öyle oldukça küçük, hani havalimanı diyemeyeceğimiz ama otobanda değil yani burası. Ben şimdi doğal olarak Bayraktar TB2'lerimizin kuyruklarına da baktım. Acaba mamce görebilecek miyim diye. Şu an Bayraktar TB2'ler yani fotoğraftan yola çıkacak olduğumuzda büyük ihtimalle Ukrayna'da keşif faaliyetiyle kullanılmakta. Yani Bayraktar TB2'ler yine her zaman yapmış olduğu işlev olan lazer işaretlemeyi yapıyor. Devamında ise Ukrayna topçuları o bölgeyi nokta işaretlemeyle vuruyor. Yani büyük ihtimalle Bayraktar TB2'ler bundan sonraki süreçte riske atılmamak üzere böyle gizli havalimanı benzeri işletmelerden kalkıp daha sonrasında gözlem faaliyetini icra edip hemen üstüne geri dönüyor. Oldukça stratejik bir araç konumuna geçmiş durumda Bayraktar TB2'ler. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyaretiyle birlikte ek Bayraktar TB2'ler de Ukrayna'ya sağlanabilir diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin isterseniz. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimize ilk olarak bir Amerikan basınına gideceğiz. Amerikan basınından Business Insider yapmış olduğu haberinde dedi ki Azerbaycan'ın Kaan projesine katılımı her şeyden önce Ankara ile Bakü arasındaki yakın bağların doğal sonucu. Rus uçaklarının Ukrayna'daki zayıf performansı ve Su-57 ile ilgili hayal kırıklıkları Bakü'yü Rus savunma sektöründen uzak tutuyor. Kaan ile birlikte Pakistan-Çin yapımı CF-17'nin seçiminde bu faktörler etkili oldu diye ABD basınından Business Insider haberini sonlandırmıştı. Devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Baykar'a gidelim mi? Baykar belki de ismini ilk kez duyduğumuz Afrika ülkesine yine büyük ihtimalle ihracat sözleşmesi imzalandı. Eswatini Devlet Başkanı Haluk Bayraktar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde. Kıymetli dostlar daha sonrasında Haluk Bayraktar ona kızılelma maketini hediye etmişti. Gerçekten de ismini ilk kez duyduğumuz ülkeler dahi artık Bayraktar TB2 almak için Baykar tesislerini ziyaret ediyor. Yani Bayraktar TB2 daha kendisini nasıl kanıtlasın kıymetli dostlar. Devamında ise hatırlayacağınız üzere bir önceki
önceki videomuzda ben sizlere demiştim. Gazze'ye bir deniz yardım yolunun açılması gündemde diye. Üst düzey ABD'li yetkililerden alınan bilgiye göre ABD Başkanı Biden Amerikan ordusuna Gazze sahiline bir liman kurma emri vermiş. Bu akşam da bu karar duyurulacakmış iddialara göre. Güney Kıbrıs'ta planın ortağı olacakmış. ABD ordusu Güney Kıbrıs'taki Larnaka'dan Gazze şeridine doğru bir deniz yolu kuracak. Peki ya ABD askerleri Gazze'ye çıkacak mı? Bu soru sorulduğunda ise üst düzey yetkililere göre buna gerek kalmayacakmış. Baykar ürünü olduğu tahmin edilen Yarasa 01 kodu ile uçan bir uçak 61.900 fit irtifa üzerine çıkmayı başardı. Görmüş olacağınız üzere burada Keşan civarlarında bu uçak uçtuğundan dolayı Baykar ürünü olabilir dedim. Çünkü Keşan'da bileceğiniz üzere Baykar'ın test faaliyetlerinin sürdüğü bir tesis bulunmakta. Keşan'da bir şeyler oluyor da artık ne oluyor? Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle karşımıza çıkacaktır ama Yarasa 01. Allah Allah, 61.900 fit irtifa. Yani dedim ya, Türk savunma sanayisi artık öyle bir seviyeye geldi ki sessiz sedasız irtifa rekorları kırılıyor. İşte değişik kod adlı hava araçları Keşan'dan tutun Anadolu'nun dört bir tarafında ansızın uçuş gerçekleştirebiliyor. Artık Türkiye savunma sanayisinde çok farklı bir çağa atladı. 21 Şubat bir devrim olarak benim nezdimde kabul edilebilirdi. Milli Muharip Uçak adaşımızın ilk uçuşu ama yani görünen o ki kıymetli dostlar, 6. nesil savaş uçaklarında sizlere aktarmıştım en önemli unsur insansız hava araçları diye. Yani 6. nesilde aslında eli kulağında, kanımızı hallettikten sonra yani gördüğünüz insansız hava araçları konusunda her gün bir irtifa rekoru, değişik ismini cismini bilmediğimiz insansız hava araçları farklı bölgelerde bir anda ortaya çıkabiliyor. İnsansız hava araçlarında zaten dünyaya şu an elhamdülillah şov yapıyoruz. Artık 6. nesilde eli kulağında Yarasa 01 neymiş bakalım. Sizler için bu konuyu da takipte olmaya devam edeceğim. Ama emeği geçen tüm mühendis teknik personel çaycısına kadar herkesten binlerce kez Allah razı olsun diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.